Herkese merhaba. Ben Ali Zeren Türk, hesaplamalı malzeme fizikçisiyim. Bugün sizlerle Alan Baker'ın Animation vs. Geometry videosu hakkında konuşmak istiyorum. Açıkçası Alan Baker'ın animasyon videolarıyla karşılaşmam daha bir haftalık bir mazisi var. Çizgi filmlerin fiziği hakkında bir araştırma yaparken Animation vs. Physics videosu karşıma çıktı. Onun hakkında bir video yapayım derken geçen gün YouTube akışıma Animation vs. Geometry videosu düştü. Gerçekten çok harika işler çıkartmışlar. Çok kısa bir videoda oldukça kompleks geometrik kavramları oldukça neşeli bir şekilde anlatmışlar. Bu video hakkındaki düşüncelerimi bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu videoda altın oran, Fibonacci spiralleri, kesirli boyutlar, platonik çok yüzlüler, doğal çok yüzlüler, fraktal eğrileri ve 5 katlı simetri ile alakalı bilgileri bulmamız mümkün. Evet. Karakterimizin ismi The Second Coming'miş. Onu da yakın zamanda öğrendim. Ee, Hayata bir doğru parçasının üzerinde çıkıyor. Geometri sahnesinde bir doğru parçasının üzerinde çıkıyor. Hemen araştırmalarını, keşiflerine başlıyor ve ilk başta keşfettiği şeyler açı, dik açı, ışın ve bütünler açı gibi kavramları keşfediyor. İşte mesela şekilde görüyorsunuz dik açıyı keşfetmiş bulunuyor. E, Keşiflerine devam ederken orantı karşısına çıkıyor. Doğru parçası üzerinde üçüncü bir nokta alıyor, arada bir nokta. Daha sonra ayırdığı parçaların birbirine oranına bakıyor. AB oranı üçgen noktayı hareket ettiriyor. 1,5 ile 2 arasında bir yerlerde çok değişik bir şeylerin olduğunu, etrafa sarı ışıkların yayıldığını görüyoruz. E, evet, işte bakın görüyorsunuz burada arkadaşı animasyon boyunca arkadaş olacak. Fi şu an ortaya çıktı. AB oranı 1 artı kök 5 bölü 2 yani yaklaşık olarak 1,618 olduğunda karşımıza altın oranlı bölünmüş doğru parçaları çıkıyor. İsterseniz altın oranı üzerine konuşalım. Doğrunun bütün uzunluğunun uzun parçaya oranı eğer uzun parçanın kısa parçaya oranına eşitse bu şekilde bölünme işlemini biz altın oranlı bölme işlemi diyebiliriz. Ve burada A bölü B oranına fi dersek animasyon boyunca gördüğünüz fi işareti işte bu oran fi dersek karşımıza ikinci dereceden bir denklem çıkıyor. Fi'nin karesi eksi fi eksi 1 eşittir 0 denkleminin köklerini araştırdığımızda 1 artı kök 5 bölü 2 gibi bir kökünün olduğunu görüyoruz. Bu bir irrasyonel sayı fakat üçüncü basamağa kadar yaklaşık olarak hesap edersek 1,618 olarak karşımıza çıkar. Bu oran bildiğiniz üzere sanatta oldukça sık kullanılmış bir oran. Bu oranlı içeren resimlerin daha güzel, daha estetik göründüğü için oldukça çok kullanılmış tarihten günümüze kadar. Evet, bir fizikçi olarak benim en çok dikkatimi çeken ve en çok hoşuma giden taraflardan bir tanesi The Second Coming'in bir gravitasyona maruz kalması oldu. Animasyondaki diğer karakterlerden farklı olarak The Second Coming bir gravitasyona maruz kalıyor ve boşluktan düşme eğilimine giriyor. Durum böyleyken arkadaşı Fi onu bir üçgen çizerek kurtarıyor ve böylece bir boyutlu nesnelerden videoda ilk kez iki boyuta geçmiş oluyoruz. Bir üçgen çizilerek iki boyutlu bir nesne çizilmiş oluyor. Daha sonra e, TSC ile Fi arasında bir yarış başlıyor, bir kovalamaca başlıyor. İşte paralel kenar, kare, beşgen, altıgen derken çokgenlerin kenar sayısı artıyor ve en sonsuza giderken karşımıza bir çember çıkıyor. Gerçekten bu geometriden bildiğimiz çok güzel bir şey. Pi sayısını bulmakta kullanılan metotlardan bir tanesi. Çokgenin kenar sayısı sonsuza giderse karşımıza bir çember çıkıyor. Bunu videoda çok güzel bir şekilde görüyoruz. Daha sonra çizilen çemberin çapı gören çevre açısı çiziliyor. Burada çapı gören çevre açının 90 derece olduğunu bir sefer daha tekrar ediyoruz. Ve bu noktayı çember üzerinde hareket ettirdiğimizde fi noktası, fi'nin bulunduğu köşeyi çember üzerinde hareket ettirdiğimizde ve yine etrafa sarı ışıkların yayıldığını görüyoruz. Tam o an videoyu durdurup yazan açı değerlerine bakarsanız bu 38, 52 ve 90 üçgeni olduğunu görüyorsunuz. Bu üçgenin özelliği şu. Kenar uzunlukları fi ile orantılı, fi ile bağıntılı. Mesela dik kenarlardan bir tanesine bir dersek, diğer kenarda kök fi olursa hipotenüsün uzunluğu fi olarak karşımıza çıkıyor. E, evet, daha sonra fi TSC'ye Pisagor bağıntısını öğretiyor.
dik kenarların ve hipotenüsün karelerini çizerek daha sonra bunları topluyorlar ve karşımıza Pisagor bağıntısı çıkıyor. Evet, bakın şeklin içinde okursak fi üzeri 0 yani 1'dir aslında bu. Artı fi üzeri 1 eşittir fi üzeri 2 gibi de bir estetik yazılımı söz konusu. Yani kenar uzunlukları fi ile orantılı olduğunda bu şekilde güzel bir şekilde de e, estetik bir şekilde Pisagor bağıntısını yazabildiğimizi görüyoruz. Evet, tam bu şekilde güzellikler devam ederken birdenbire dört boyutlu bir canavar ortaya çıkıyor. Bu dört boyutlu canavar sanki bütün güzelliklerin düşmanıymış gibi her şeyi yemeye, bitirmeye başlıyor. E, ve bu canavarla Fi ve TSC arasında bir kovalamaca, bir kaçışma video boyunca sürüyor. E, evet, şimdi bu nesneye neden dört boyutlu diyoruz? Aslına bakarsanız bana daha çok iç içe nesneleri hatırlattı. Fakat burada köşe noktaları hareketli olduğu için aslına bakarsanız burada tesseract dediğimiz dört boyutlu nesnelerin üç boyutta temsili ve dört boyutlu nesnelerin yaptığı dönme hareketlerinin üç boyuttaki temsilleri kısmına bakarsanız onların hareketini hatırlatan köşe hareketleri görüyoruz burada. Köşelerin hareketli olmasından dolayı da üç boyutlu bir nesnenin köşeleri hareketli olduğu için de bunu dört boyutlu bir nesne olarak tanımlamamız mümkün. Ben fizikçi olarak şöyle bakmıştım aslına bakarsanız. Bu dönüşüme uğrayabilen üç boyutlu bir nesne. Burada zamanı dördüncü boyut gibi düşünebilirsiniz. Üç boyutlu bir nesne ve zaman içinde de değişim gösterdiği için zamanı dördüncü boyut olarak dört boyutlu bir nesne gibi farklı bir yaklaşım tarzı da getirilebilir. Evet, şimdi boyut farkından dolayı TSC ve Fi bu canavarlara karşı koymakta çok zorlanıyorlar ve aralarında bir kaçış kovalamaca başlıyor. Canavar karşısına çıkan bütün geometrik nesneleri silip götürüyor. Fakat silip götürdüğünde karşımıza alttaki şurada çıkan e, zemine bakarsanız farklı bir geometrik şekil çıkıyor. Bu geometrik şekiller fraktallardan bildiğimiz şekiller. İşte sağ tarafta göreceğiniz üzere Sierpinski üçgeni dediğimiz bir üçgen var. Bir tane eşkenar üçgen alalım. Bunu dört eşit eşkenar üçgene bölelim. Daha sonra ortadakini çıkartalım. Ve bu işlemi kalan eşkenar üçgenlerle devam edelim. E, bu şekilde devam ettiğimizde karşımıza e, daha farklı boyutta bir nesne çıkıyor. Yani şu boyuttan burada kastettiğimiz şey şu. Mesela bir boyutlu bir nesneyi iki katına çıkartırsanız onun uzunluğu iki katına çıkar. Bir karenin kenar uzunluklarını iki katına çıkartırsanız alanı 2'nin karesi 4 katına çıkar. Çünkü kare iki boyutlu bir nesnedir. 2 üzeri 2 4 katına çıkar. Bir kübün kenar uzunluklarını iki katına çıkartırsanız hacmi 2 üzeri 3 8 katına çıkar. Çünkü küp 3 boyutludur. Hacmi dolayısıyla kenar uzunluğu iki katına çıktığında hacmi 8 katına çıkar. Şimdi buradaki karşımıza çıkan bu fraktalların e, kenar uzunluklarını iki katına çıkarttığımızda alanları iki katına çıkmıyor. Dolayısıyla bunların boyutlarını buradan hesap ettiğimizde işte 1 ile 2 arasında bir nesne çıkıyor. Buradan buçuklu boyutlar kavramını görmüş oluyoruz. Evet, TSC ile Fi canavardan kaçmak için türlü türlü yollar deniyorlar. İlk denedikleri yollardan bir tanesi işte bir altın spiral üzerinde yol alalım şeklinde. Altın spiral nasıl çizilir burada isterseniz onu anlatalım. Bakın burada bir altın dikdörtgen görüyorsunuz. Altın dikdörtgen şu demek, uzun kenarının kısa kenarına oranı fi veren dikdörtgenlere altın dikdörtgen denir. Bu altın dikdörtgenlerin uzun kenarı tarafından bir kare eklediğinizde e, elde ettiğiniz yeni büyük dikdörtgen de yine bir altın dikdörtgendir. Ve bu işlemi devam ettirdiğinizde bakın burada tekrardan bir kare ekleyebiliyoruz. Elde ettiğiniz şu dikdörtgen de bir altın dikdörtgendir. Evet, bu işlemi tekrar ede elde ettiğimiz köşe noktalarını birleştirdiğimizde bir spiral elde ediyoruz. Bu spirale de altın spiral adını veriyoruz. Evet, altın spiral yeterli kalmayınca bu sefer başka bir cisim çiziyorlar. Fi ile TSC. İşte iki tane ikizkenar üçgeni birbirine birleştirip bir uçurtma yapıyorlar. E, bu uçurtmanın kenar uzunlukları fi.
fi kenar uzunluğu olan uçurtma yapıyorlar. Bununla uçuyorlar. Ve şekle baktığımızda geometriden bildiğimiz, bakın işte burada bir merkez açı var. Büyüklüğü 144 derece. Burada da bir çevre açı var. Çevre açının ölçüsü 72 derece. Evet. Dolayısıyla aynı yayı gören merkez açı çevre açının 2 katı olduğunu burada görüyoruz. Evet, uçurtma yeterli olmayınca bu sefer 3 boyuta geçiyorlar. TSC ve Fi ilk kez 3 boyuta geçiyorlar. 8 yüzlü bir cisim çiziyorlar. Bu cismin kenar uzunlukla yine Fi. Yine kurtulamıyorlar. Bu sefer bir silah geliştiriyorlar. Bu silah iki kenarı Fi, tabanı ise bir birim olan ikizkenar üçgenlerle saldırıyorlar. Fakat boyut farkından dolayı başarılı olamıyorlar. 4 boyutlu bir nesneye karşı 2 boyutlu üçgenlerle yaptıkları saldırılar mağlubiyetle sonuçlanıyor. Daha sonra kendi aralarında konuşuyorlar ve Fi TSC'ye şunu tavsiye ediyor. 3 boyutlu bir geometrik nesne içine hapsedelim diyor. Burada da internette okumuşsunuzdur belki yorumlarda. 4 boyutlu bir nesneyi 3 boyut içinde nasıl hapsedeceğiz gibisinden yorumlar var. Evet, evet, TSC ile Fi kullandığı cisimler şunlar. Platonik düzgün çokyüzlüleri kullanıyorlar. Platonik düzgün çokyüzlüler 5 tane. Bunlardan ilki bir tetrahedron, yani 4 yüzlü bir cisim. Piramitte diyoruz biz buna, bildiğiniz üzere. Bunun köşe sayısı 4, yüz sayısı 4 ve Şefli sembolünü ise 3,3 şeklinde gösterebiliriz. Bu şu demek: her bir köşede üçgenler kesişiyor ve her bir köşede 3 tane üçgen kesişiyor. Bunu anlıyoruz buradan. Tetrahedronun e, kırılmasından sonra bu sefer bir oktahedron üzerine içine sıkıştırmak istiyorlar. Oktahedronda da ise köşe sayısı 6, yüz sayısı 8 ve Şefli sembolü ise 3,4. Bu 3,4'ten şunu anlıyoruz: her bir köşede üçgenler bir araya geliyor ve her bir köşede 4 tane üçgen bir araya geliyor. Bunu anlıyoruz. İkinci bir basamakta şunu yapıyorlar: oktahedron içine bir hegzahedron çiziyorlar. Yani aslına bakarsanız oktahedronun dualini alıyorlar. Onu biraz sonra tekrardan göstermeye çalışacağım. Hegzahedron aslında bizim küp dediğimiz 6 yüzlü bir cisim. Köşe sayısı 8, yüz sayısı 6, Şefli sembolü ise 4,3. Buradan şunu anlıyoruz: her bir köşede dörtgenler kesişiyor ve 3 tane dörtgen kesişiyor şeklinde anlıyoruz. Evet, o nesne de kırılınca canavar oktahedronu parçalayıp hegzahedronu da kırınca bu sefer başka bir platonik solide geçiyorlar. O da e, 20 yüzlü ikozahedron. 12 köşesi var. 20 yüzü var. Şefli sembolü ise 3,5. Buradan şunu anlıyoruz: her bir köşede üçgenler kesişiyor ve bu üçgenlerin sayısı 5 adet. Her bir köşede kesilen üçgenlerin sayısı 5 adet. Bunu anlıyoruz. Evet, o da başarısız oluyor. Kırıldıktan sonra bu sefer dodekahedron ile bir saldırı düzenliyorlar ve artık başardılar. Evet, e, evet, canavarın merkez noktasını bir dodekahedronun içine hapsettiler gibi anlayabiliriz belki burayı. E, ve artık canavardan kurtuldular. Dodekahedronun köşe sayısı 20, e, yüz sayısı ise 12. Yani düzgün 12 yüzlü bir cisim. Şefli sembolü ise 5,3. Bu 5 beşgenlerin kesiştiğini gösteriyor. 3 ise sayısını gösteriyor. Her bir köşede 3 tane beşgen kesişiyor. Dikkat ettiyseniz bu 5 tane platonik solidin 4 tanesinin Şefli sembolleri birbirinin e, zıttı gibiydi. Yani bir tanesi mesela 3,4'tü, bir tanesi 4,3'tü, bir tanesi 3,5'ti, bir tanesi 5,3'tü. Bu şekilde olanlara birbirinin duali diyoruz. Dualden ne anlamamız lazım? Bakın burada gösteriliyor. Evet, her bir yüzün e, merkez noktası, her bir yüzün merkez tam orta noktası bulunup bu orta noktalar birbirine birleştirildiği zaman oktaedron için bir
hegzahedron elde ediyoruz. Hegzahedron için ise bir oktahedron elde ediyoruz. Bunlar birbirinin duali. Tabii bu merkezden geçen dikme şeklinde de anlayabiliriz. Yani merkezin tam yüzün üzerindeki nokta değil de bundan çıkılan bir dikmenin uzantısında da noktaları birleştirebiliyoruz. Evet, sağ tarafta ise burada bir 20 yüzlünün dışına çizilmiş bir 12 yüzlü görüyorsunuz. Evet, 20 yüzlünün her bir yüzlünün orta noktası bulunup bunlardan geçen dikmeler çizildikten sonra belli bir uzaklıktaki noktalar birleştirildiğinde bu şekilde beşgenler ortaya çıkıyor. Bu beşgenler ise kapalı bir yapı oluşturup 12 yüzlü yapımızı elde ediyoruz. Evet, tetrahedron durumunda ise tetrahedronun duali kendisi bu merkezlerin birleştirilmesiyle elde edilen yeni yapı yine bir tetrahedron olduğu için bu self dual diyoruz tetrahedrona. Duali kendisine eşit. Şimdi bu platonik solidlerin önemi şu. Bunlarla Öklit uzayını arada boşluk kalmadan kaplayabiliyorsunuz. Dolayısıyla bunlar bizim fizik ve kimyada çok sıklıkla karşımıza çıkıyor. Kristallerin birim hücreleri olarak karşımıza çıkıyorlar. E, Arada boşluk kalmadan bütün 3 boyutlu uzayı kaplayabildiğimiz için. Evet. Daha sonra devamında fraktallar karşımıza çıkıyor. İşte fraktallar nedir dediğimizde şöyle anlayabiliriz bunu. Bir tane eşkenar üçgen alalım. Daha sonra bu eşkenar üçgenin her bir kenarını 3 parçaya bölelim. Sonra ortadaki parçayı çıkartıp onun eşkenar üçgeni tamamlayan yeşil parçaları çizelim. Şu şekilde yeşil parçaları çizelim. Ve daha sonra bu işlemi tekrar edelim. Her bir kenar için tekrar 3'e bölelim. Orta parçayı çıkartıp onu eşkenar üçgenleri tamamlayan kenarları çizelim. Her bir işlemde çevre uzunluğu 4 bölü 3'üne çıkıyor. 4 bölü 3 katına çıkıyor. Yani birinci üçgenin çevresi neyse ikinci şeklin çevresi 4 bölü 3 katı. Daha sonra üçüncüsü 4 bölü 3 üzeri 2 katı. Bu şekilde e, çevre uzunluğu artıyor. Evet, buradan da alanın sonlu bir sayı olmasına rağmen çevresi sonsuz olan geometrik şekiller karşımıza çıkmış oluyor. Bunlar da buçuklu boyutlara sahipler yine. Ve en son sahnelerde karşımıza dodekahedronun açık şekli çıkıyor. İşte bakın burada beşgenler var. Her bir beşgenin etrafında bakın şurada bir merkez beşgen var. Bu beşgenin etrafında 5 tane daha beşgen var. Evet şurada bu beşgenler var. Şu parçaları aradan çıkartıp birbirinize yapıştırdığınızda 12 yüzlünün bir yarısını elde ediyorsunuz. Burada 6 tane çünkü beşgen var. Bir 6 tane daha beşgen kullanarak onları yapıştırdığınızda 12 yüzlü yapı elde ediyorsunuz. Burada bir kavram olarak bakın iki boyutlu uzayı sadece beşgenlerle kapatamadığımızı görüyoruz. Şurada arada bazı başka parçalar gerekiyor. Boşluklar kalıyor. Dolayısıyla buradan da 5 katlı simetrinin iki boyutta karşımıza çıkamayacağını, bütün iki boyutu beşgenlerle döşeyemeyeceğimiz ortaya çıkıyor. İlgilenen kişiler Penrose döşemelerine bakabilirler. O da çok güzel bir kavram. E, Açıkçası Alan Baker'ın bu videosunu ben çok beğendim. Geometri anlatımları için kullanılabilir. Neşeli bir şekilde bazı geometrik kavramlar öğrencilerimize anlatılabilir. E, Küreyi de görmeyi beklerdim. Maalesef küreyi göremedim. Belki onu başka bir videoda görürüz. Riemann geometrisini anlatan belki başka bir video yapılırsa. İşte orada da torus, küre gibi başka yüzeyleri eğri Riemann geometrisine ait elemanları da görmek isterim doğrusu. Evet, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.